Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlar, tahmin edeceğiniz üzere bugün de oldukça yoğun bir gündemle sizlerin karşısında olacağım. Bugünkü ilk konu başlığımızda hep birlikte bir Almanya'ya gideceğiz. Bilineceği üzere son günlerde Almanya'dan Türkiye'ye gelen silah satış onayı bolca konuşulmakta. İşte RAM füzeleri var, çeşitli farklı tipteki silahlar, yaklaşık 350 milyon avroluk bir satıştan bahsetmekteyim. Onayı sonunda gelmişti. Yani Alman medyasından Spiegel bu haberi yapmıştı ki büyük ihtimalle doğruydu. Kıymetli dostlar, Alman kaynaklar bu satışın neden onaylandığını, bu soruyu cevaplandırdı. İsterseniz ilk olarak bir karşımıza gelsin. Daha sonrasında kendi yorumlarımı da konuya ilişkin yapacağım. Hatırlanacağı üzere Almanya yaklaşık 356 milyon avro değerindeki silah paketinin Türkiye'ye satışına yeşil ışık yakmıştı. Alman medyası bunu yazıp çizmekteydi. Alman bir kaynak bugün Türkiye'nin talebine sakin kafayla tekrar bakıyoruz ve değerlendireceğiz dedi. Kaynağa göre yeniden değerlendirme sebebi Orta Doğu'da artan gerilim ve Avrupa'ya yönelik Rus tehdidi. Avrupalı bir yetkiliye göre sürece dahil olan diğer ülkeler İspanya, İtalya ve Birleşik Krallık, Almanya hariç hepsi Türkiye'ye silah satışını desteklemekteymiş. Ayrıca Avrupalı yetkili Almanya'nın satışı yapması halinde Eurofighter konsorsiyumundaki diğer ülkeleri bilgilendirmek zorunda olduğunu, ancak satışı daha sonra gelen aşamalarda yine de engelleyebileceğini söylemiş. İşin rengi şimdi yavaş yavaş belli olmaya başladı. Yalana gerek yok. Böyle bir gelişme yaşanınca hepimiz dedik, ulan dedik, bayram değil, seyran değil. Hayırdır, Almanya niye böyle bir satışa onay verdi? Birinci sebep zaten biz tahmin etmekteydik. Rusların artan tehdidi. Rusların artan tehdidinin bir sebep olacağı zaten belliydi ve Alman kaynaklarda bizzat bunu itiraf etmiş. Daha sonrasında İngiltere ve İspanya'nın özellikle de Eurofighter mevzusundaki Almanya yönelik baskıları, yine Almanya'nın bu başta RAM füzeleri olmak üzere satışın gerçekleşmesine önemli bir etkenmiş. Şimdi ben de bazı eklemelerde bulunmak isteyeceğim. Sadece iki tane sebep bu anlaşmaya yeşil ışık yaktırtmadı. Üçüncü sebep mesela ne biliyor musunuz kıymetli dostlar? Zaten ellerinden geldiğince bizim işlerimize takoz olmaya devam etti Almanya. Şimdi örnek veriyorum, RAM füzeleri. RAM füzeleri kıymetli dostlar özellikle de bizim yeni Milgem korvetlerimizde aktif kullanılan bir hava savunma sistemiydi. Almanlar bu füzelerin satışına onay vermediğinden dolayı gariptir, lütfen dikkat edin. Yıllardır biz 4 adet Milgem korvetimizde Almanya'dan almış olduğumuz RAM füzeleri olmadığından dolayı bu lançerler boştu. Bizim Milgem korvetlerimize Almanlar az çektirmedi. Hatta kıymetli dostlar ne olmuş biliyor musunuz? Gariptir, buraya not ettim ben. Heybeliada fırkateynimize Almanlar kısıtlı olsa geçtiğimiz dönemlerde RAM füzesinin satışına onay veriyor. Daha sonrasında Türk Deniz Kuvvetleri Almanlardan Heybeliada için alınan RAM füzelerini 4 farklı korvetimize dağıtmak zorunda kalıyor. Yani böyle bir kepazeliği Almanlar bize yaşattı. Ne oldu da bir anda yeşil ışık yaktılar? Ne olacak kıymetli dostlar? Aynı böyle bilindik filmler gibi. Daha önce çok seyrettik biz bu filmi. Biz yerlisini üretince Almanlar baktı ki Türkler bu problemi de çözecek. Bari tam çözmeye yakın bir zamanda verelim de belki vazgeçerler diye düşündüler. Ama tabii ki de biz dersimizi çıkarttık. Vazgeçmek yok. Aselsan Göksur sistemiyle bir önlem almıştı. Aynı RAM füzesinin muadilidir. Bitti mi bitmedi. Roketsan da dedi ki yok abi, işimizi garantiye alalım. Bu sefer Roketsan Levent sistemini geliştirdi. Bunlar böyle gerçekten hani artık son aşamada olan sistemler. Allah izin verirse yakın bir vadede Almanların o yıllardır ambargo uyguladı. Şimdi de yeşil ışık yaktı. RAM füzelerinin yerini alacak olan sistemler. Baktı ki Türkiye üretiyor. Dediğim gibi hemen böyle yolumuza bir takoz olurmuşçasına füzeleri vermeyi kabul ettiler ama iş işten çoktan geçti. Yani ben buradan teşekkür etmek istiyorum. İyi ki zamanında bize bu füzeleri vermemişler. Evet, belli başlı rezillikler çektik ama yani yolun sonu güzel oldu. Yol ne kadar zorlu olsa da. Hemen devamında da tabii Yunan medyası. Sabah saatlerinde Yunan basınına baktığımda hepsi Almanlara lanet bela okumaktaydı. İşte nasıl yaparsınız bunu? Gidiyorsunuz Türklerle işbirliği yapıyorsunuz. Türklere vermiş olduğunuz o hava savunma füzeleri veya çeşitli silahlar Adalar Denizi bölgesinde bize karşı kullanılacak. Hani biz Avrupa Birliği'nde ortaktık diye bolca yazıp çizmekteler. Buradan da Yunanlılar, biliyorum beni takip ederler, seslenmek istiyorum. Almanların yani bize onay vermesiyle Türk fırkateynlerinin silahlarındaki gelişmeler yani tamamıyla alakasız. Biz zaten
gerçekten kendi göbek bağımızı kendimiz kesiyorduk. Yani bu mevzudan da sizlere hiçbir şey çıkmaz diyorum ve devamında bugünkü ikinci konu başlığımızda hep birlikte bir STM'ye gideceğiz. Son dönemde kamikaze dronların etkinliği artık tartışılmaz bir gerçek. Gerek Ukrayna-Rusya savaşı, gerek Karabağ harekatı, yani kısacası dünyanın dört tarafında şu an kamikaze insan hava araçları aktif bir şekilde kullanılıyor. Bu konuda hemfikiriz değil mi? Türkiye'den bu konuya yönelik çok önemli bir atılım başladı ve bizzat konuyla alakalı yetkililer bu açıklamaları yaptı. Hazırlıklı olun, Türkiye başta hava savunma sistemleri olmak üzere tüm radar dalgası yayan tüm düşman araç gereçlerini tamamıyla imha edecek bir sistem geliştiriyor ve bu sistem kamikaze bir sistem olacak. Nasıl mı? Vallahi ben de heyecanlandım. Detaylar bir karşımıza gelsin. STM Genel Müdürü Güler Yüz, radyo frekans aracı başlıklı kamikaze insan hava aracı için çalışıyoruz dedi. Savaş alanındaki en kritik sistemler hava savunma tesisatları, radarlar ve güçlü telsiz sistemidir. Bir hava savunma sistemi eğer radar açıksa sinyal yaymak zorunda. Radyo frekans aracılığı başlığınız varsa siz o sinyali otomatik olarak bulup gidip ona saldırma ve o sistemi imha etme yeteneği elde edersiniz. Kargoya zırh delici mühimmat ve radyo frekans arayıcı başlık entegre ettiğimizde, biz de bunları sürü olarak kullandığımızda hava platformları için ciddi risk oluşturan hava savunma sistemlerini maliyeti etkin bir biçimde imha etme yeteneğine sahip olacağız diye Özgür Güler Yüz açıklamalarını sonlandırmıştı. Vallahi Sayın Özgür Bey'in ağzından bal damlamıyor da ne damlıyor kıymetli dostlar? Düşünebiliyor musunuz? Yani kamikaze bir insan hava aracının maliyeti nedir? Karşısında koskoca radar dalgaları yayan bir hava savunma sistemi olacak ve hiçbir şey yapmayacağız. Tek bir tuş. Başlık zaten sağa sola sürekli maşallah cingöz gibi bakacak. Diyecek ki aha burada bir dalga yayınlanıyor. Bu dalganın kaynağı radardır. Radarı da her türlü açacak. Niye? Havada uçan insan hava araçlarını, savaş jetlerini görmek için hava savunma sisteminin radarını açması gerekli. O radarını açtığında aslında karanlık havada yakılan bir ışık olarak düşünebiliriz. Bizim kargomuz Allah izin verirse o ışığa odaklanacak. Karanlık yerde ışık mı gördü? Direkt ona dalacak ve yapay zeka sistemiyle dalacak. Otonom bir şekilde. Siz deyin 10 tane kargo, ben diyeyim 100 tane kargo. Kısacası kıymetli dostlar, bu gerçekten de günümüz savaş alanındaki en kritik çözümlerden bir tanesi olacak. Hava savunma sistemi belası kalktıktan sonra tahmin edeceğiniz üzere daha sonrasında meydan Bayraktar TB2'lere, Akıncı, Kızılelma, Anka Aksungurlulara kalacak. Hava savunma sistemi ortadan kalktığı için savaş jetlerimiz dahi, Allah izin verirse milli muharip uçağımız dahi düşman hava sahasında, düşman kara toprağına çok rahat bir şekilde operasyon yapabilecek diyorum ve devamında bugünkü üçüncü konu başlığımızda sosyal medya haberlerimize gelmiş oluyoruz. Yine sizler için birbirinden önemli, birbirinden dikkat çekici gelişmeleri bir güzel değerlendirdim. İsterseniz detaylar bir karşımıza gelsin. Hatırlanacağı üzere dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğum günüydü. Cumhurbaşkanımız Erdoğan da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i telefonla arayaraktan doğum gününü tebrik etmişti. Kıymetli dostlar, bugün ilginç bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan doğum gününü kutlar da hiç hediyesiz kutlar mı? Hediye de vermiş Cumhurbaşkanımız. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vladimir Putin'e doğum gününde özel bir hediye gönderdiğini açıkladı. Uşakov, hediyenin fiyatı 3000 rublenin biraz üzerinde diye bir açıklama yapmıştı. Hemen durun, hesap makinesini açmayın. 3000 ruble yaklaşık olarak 1000 TL falan ediyor. Acaba 1000 liraya Cumhurbaşkanımız Erdoğan ne hediye etti Vladimir Putin'e? Savaş sahasına bir gidelim mi? Yine ilginç görüntüler karşımıza çıkmaya devam ediyor. Ukrayna kuvvetleri Ruslara ait insansız hava araçlarına bu şekilde hani çivi çiviyi söker mantığında takip ederek kuyruk kısmına hafif bir dokunuyor. Daha sonrasında etkisiz hale getirerekten Rus insansız hava araçlarını bu şekilde düşürmektelermiş. Daha sonrasında ana bu kim? Tanıdık bir yüz değil mi? Kirpimiz. Kıymetli dostlar, tahminleriniz az buçuk doğru. Görmüş olduğunuz fotoğrafta Rus ordusu tarafından Ukrayna ordusundan ele geçirilen Kirpi aracımızı görmektesiniz. Yani ben çok gördüm bu görüntüleri ama dikkat ettiyseniz sadece lastikleri patlamış. Yani bu bir savaş sahasında, eğer ki Ukrayna askerleri bu Kirpi'yi terk ettiyse sıkı bir çatışma
alışmaz zaten olmuştur. Ama kirpi yani lastiklerini, sol arka tekeri onarın, sanki hiçbir şey yokmuş gibi yoluna devam eder. Yani bu aracı harbiden yapmışız. Ukrayna-Rusya savaşı devam ederken bazı diplomatik iddialar mevcut. Nasıl diplomatik iddialar? İddialara göre Ukrayna Rusya'nın şu vakte kadar Ukrayna toprağında ele geçirdiği topraklardan vazgeçecek. Daha sonrasında ise kalan topraklar ile birlikte Ukrayna'nın NATO'ya girmesi görüşülmekteymiş. Yani Ukrayna yönetimi savaşın başından beridir ilk defa kendi topraklarından vazgeçmiş. Bu iddialar sosyal medyada bolca dolaşmakta. Sizler için önemli bir bilgiseli buldum. GDH Defense tarafından yayınlanmıştı bu bilgisel. Dünyada savunma bütçeleri en yüksek olan ülkeler. Hepsini tek tek okumayacağım ama görmüş olacağınız üzere 1. ABD, 2 Çin, 3 Rusya, 4 Hindistan diye giderken böyle 13. sırada Türkiye 40 milyar dolarla savunma bütçesi en yüksek olan ülkelerde 13. sırada bulunmaktaydı ülkemiz. Tabii ki de bizim ülkemizdeki doların değeri ve çoğu şeyi artık ülkemizde üretmemiz de bu listede birazcık geri planda olmamızın faktörlerindendir. Ama tabii ki de gidecek daha çok yolumuz var. Türkiye-Ermenistan sınırına uzanıyorum. Bayraktar TB2'ler Ermenistan'ı birbirine kattı. Nasıl birbirine kattı? Sosyal medyada kıymetli dostlar, özellikle Ermeni kullanıcılar dün sabahın erken saatlerinden itibaren Türk Hava Kuvvetleri'ne ait Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracının Armavir yönünde Ermenistan-Türkiye sınırını gözetlediğini duyurmuştu. Ve ayrıca tüm bu gelişmelerin Aliyev'in son açıklamaları ve İran-İsrail tırmanışının zemininde yaşanması da Ermenileri bir hayli korkutmuştu. Tabi Ermeniler diken üstünde de vallahi Ermenistan'da en rahat olan kişi ben size söyleyeyim mi? Nikol Paşinyan. Kesinlikle. Nikol Paşinyan mesela Ermeniler bu korkuyla günü geçirmeye çalışırken ne yapıyordu? Ne yapacak? Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan tek başına Rusya'yı bisikletle gezmekteydi. Yani bu görmüş olduğunuz görüntüler bayağı bir sosyal medyada dikkat çekti. İçimden vallahi dedim, ulan adam gezecek başka ülke mi bulmadın? Rusya'da bisiklet. Yani dedim garip değil mi kıymetli dostlar? Rusya şu an yani mümkün bir vaziyette Paşinyan'ın böyle yakasına çökecek. Ama rahat bir şekilde bisikletle Rusya sokaklarında gezebiliyor. Nikol Paşinyan garip bir adam ve son dönemde artık iyice tamamıyla Rusya ile ipler koptu. Kendisi zaten demişti artık hiçbir şekilde Rusya bizi savunamaz. Rusya aksine bizim kuyumuzu kazdı diye açıklamaları vardı. Nasıl rahat bir şekilde geziyor Paşinyan? Gerçekten de garip. Nikol Paşinyan bazı şeylere kafada bitirmiş. Zengezur'u falan gözden çıkartmış, zaten verecek. Nikol Paşinyan'a kalsaydı zaten biz şimdiye Zengezur koridorunu kurmuştuk. Ama işte o Ermenistan'daki bazı tipler var. Onları ikna edemediğinden dolayı Paşinyan şu an Zengezur koridoru bir beklemede. Önümüzdeki dönemlerde inşallah Nikol Paşinyan birazcık daha Ermenistan iç siyasetinde güçlenirse, ki Türkiye olarak talebimiz de bence bu şekildedir, Zengezur koridoru da en kısa sürede hayata geçecektir diyorum ve bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.